Merhaba, bugünkü konumuz parasal enerjiler ve zengin hayatımız. Zengin hayata geçmeden önce bu konuşmaya yoksullukla başlayalım. Benim gözümde yoksulluğun tanımı nettir. Yoksulluk basitçe çözümlerden çok sorunlara sahip olmak demektir. İnsanoğlunun çözemediği sorunlar varsa ve eğer bunun altında ezilmiş ve sıkışmış hissediyorsa o kişi hangi parasal seviyede olursa olsun mutlaka yoksuldur. Diğer bir deyişle yoksulluğun nedenleri tek başına mali sorunlardan ibaret değildir. Örneğin yanlış bir insanla evlendiyseniz, bağımlılıklarınız varsa, harcamalarınızı kontrol altına alamıyorsanız, herhangi bir duyguda aşırıya kaçıyorsanız, yaşadığınız çevre size hitap etmiyorsa, eğer yeterince iş becerileriniz yoksa, iş bulma araçlarına sahip değilseniz ya da ihtiyacınız olan sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamıyorsanız, bunların hepsi yoksulluk için verilecek örneklerdendir. Bu yoksulluk ve kıskaç ikileminin temelinde bazı temel komutlar ve öğretiler vardır. Bu öğretiler bizi o kıskacın içinde yaşamanın meşru olduğunu gösterir. Bu öğretiler bizde öyle bir şartlanma yaratır ki biz bu kıskacın içinde olduğumuzun bile farkına varmadan yıllarımızı geçiririz. Mali olarak yoksulluk konusuna gelirsek, burada birkaç temel şartlanma söz konusudur. Belki siz de insanların çoğu gibi para kazanmak için çok ama çok çalışmalısın gibi bir komutla yetiştirildiniz. Komut diyorum çünkü bu bir söz olarak düşünülse de sürekli tekrarlandığı için beynimizde bir alt komut yerine geçiyor. Bu nedenle de büyük bir olasılıkla çok para kazanabilmek için çok ama çok çalışmanız gerektiği yönünde bir düşünce yapısına sahipsiniz. Oysa burada akıllıca olan çok ama çok çalış ki paran olsun yerine paranı o kadar akıllıca bir sistemle yönet ki daha çok paranın senin adına çalışmasını sağla şeklinde olmalı. Yönündeki daha doğru bir programla olmalı. Sıkı çalışmak, çok çalışmak elbette çok önemlidir. Sebat etmek, pes etmemek, yılmamak, devamlı çalışmak tabii ki önemlidir. Ama bu sizi sadece başarısız insanlardan ayırır. Çok para kazananlardan değil. Üzgünüm ama sadece ve sadece çok çalışarak asla çok para sahibi olamazsınız. Peki bunu nereden mi biliyorum? Şöyle gerçek dünyaya bir göz atın lütfen. Milyonlarca insan sabah 8 akşam 5 çalışıyor. Gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Yıllarca sürüyor bu. Peki bunlardan kaçı zengin? Milyarlarca insan bu döngüyle yaşlanıyor ve ölüyor. Peki bunlardan kaçı zengin? Peki çoğunluğu zengin mi? Ben sizin yerinize cevabı vereyim. Hayır. Ne milyarı, ne milyonu, ne de çoğunluğu asla ve asla zengin değil. Dediğim gibi sıkı çalışmak elbette önemlidir. Ama sıkı çalışmak sizi sadece daha başarılı yapar, daha zengin değil. Özveriyle çalışmak sizi daha iyi bir çalışan yapar. Sizi işsiz kalanlardan, sokaklarda pinekleyenlerden, gecesini televizyon başında geçirenlerden çok daha başarılı kılar. Tam bu noktada size sadece parasal başarıya ulaşanlarla, özveriyle çalışarak başarıya ulaşanlar arasındaki farkı anlatmak istiyorum. Parasal başarıya ulaşan insanlar da çok çalışıyor, evet. Ama bir farkla. Onlar sahip oldukları bilgileri doğru kullanarak paraları gibi zamanlarını da çalıştırıyorlar. Paraları gibi zamanlarını da yönetiyorlar. Paraları gibi zamanlarını da en verimli şekilde kullanıyorlar. Ve böylece hayatlarında çalışmanın yanında hayat verimliliklerine dinlenmeyi, eğlenmeyi de katıyorlar. Burada temel bir farklılık var. Onlar deliler gibi değil, akıllıca çalışıyorlar. Onlar para için değil, paralar onların yerine çalışıyorlar. Buradaki farklardan bir diğeri şudur. Parasal başarıya ulaşan insanlar da, çok çalışıp para kazanan insanlar da bir süre boyunca çok sıkı çalışmak zorundadırlar. Ama parasal başarı hedefinde olan insanlar için bu durum geçicidir. Oysa ki parasal başarı gibi bir hedefi olmayan, tek dertleri geçinim kaynaklarını ellerinde tutmak olan insanlar için bu çalışma, bu yoğun çalışma temposu maalesef daimidir. Parasal başarı hedefindeki insanların sürekli yoğun ve bıkmadan çalışma dönemleri belli bir seviyeye kadardır.
O seviye paralarının onlar adına ve onlar yerine çalışmaya başladığı andır. Biz buna rahatlama seviyesi diyoruz. Rahatlama seviyesinde benim kastettiğim şudur. Kişi çok sıkı çalışarak, finansal bilgilerini akıllıca kullanarak belirli sistemler geliştirir. Bu sistemler sayesinde artık kişi çalışmasa dahi, bireysel olarak üretimde aktif gelir üreten şekilde bulunmasa dahi, yarattığı pasif gelirle ve kaynaklarla onun yerine çalışan bir mekanizma yaratır. Benim eğitimlerimde şunu göreceksiniz ki, size daha çok çalışın tavsiyesi verdiğim zaman, bu daha çok çalışın tavsiyesinin temel kaynağı başarı değil, finansal özgürlük hedefidir. Bu hedefe ulaşana kadar sıkı çalışmanız, bu özgürlüğe hızlıca ulaşmanız için gerçekten elzemdir. Çok çalışma sonunda gelen parasal başarı, yani rahatlama seviyesi aslında bir enerjiyi ifade eder. Bu enerji paranın kendi enerjisidir. Bu enerji siz bir yerde çalıştığınızda en sönük halindedir. Çünkü içinde para enerjisinin değil, çalışma enerjisini barındırır. İş enerjisini barındırır. Neden sonucu bellidir. Çok çalışıp çok kazanma enerjisi. Temelinde iş enerjisi vardır. Oysa rahatlama seviyesine geldiğinizde para enerjisi güçlenir. Ve yeni bir seviye olan özgürlük seviyesine geçmek için yeni enerjiler açığa çıkar. Eskiden tek muhtaç olduğumuz şey fazla çalışmaktı. Yani iş enerjisiydi. Bu iş enerjisi karşılığında bize bir parasal enerji doğuruyordu ama bu bizi ne öldürüyor ne olduruyordu. Şimdi yarattığımız şey o değil. Yarattığımız şey rahatlık seviyesiyle beraber kendi yeni hem yatırım hem pasif gelir şeklinde işimizi genişletmek. Unutmayın, para enerjidir. Kendi enerjiniz kadar paranın da enerjisini kullanmak zorundasınız. İnsanların çoğu sadece iş enerjisi yaratır ve bu iş enerjisinin karşılığı gelen parasal enerjiye tamah eder. Oysa parasal özgürlüğü elde etmiş kişiler diğer tüm enerjileri çalışma enerjisinin yerine geçirmeyi başarmış kişilerdir. Bu diğer enerjiler neler olabilir? Başka insanları yanında çalıştırarak onların enerjisi, yatırım yaparak yatırımdan gelen getirilerin enerjileri, onun dışında bir sistem kurarak sistemsel enerjiler gibi fiziken kendinin ihtiyaç olmadığı bir parasal enerji yaratmaktır. Tekrar ediyorum, rahatlık seviyesine kadar önce siz çalışacaksınız. Siz aktif çalışacaksınız, aktif gelir getireceksiniz. Sonra bu işi pasif çalışma noktasına getireceksiniz. Başkalarını, başka sistemleri ya da yatırım araçlarını kullanarak kendi pasif gelir sisteminizi oluşturacaksınız. Ve böylece gün gelecek kazançlarınız harcamalarınızın üzerine geçtiği zaman siz artık finansal olarak özgürlük seviyesine ulaşmış olacaksınız. Her zaman söylüyorum, eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız bunun ihtiyaçtan değil, seçimden ibaret olması lazım. Diğer bir deyişle buradaki amacınız en kısa zamanda finansal özgürlüğe ulaşmak olması lazım. Benim kişisel olarak parasal özgürlük tanımım çok nettir. Parasal özgürlükle arzuladığım yaşama ulaşırım. O istediğim yaşam tarzını yakalayabilirim ve bunu daimi olarak sürdürecek yeteneklere sahibimdir. Fiziken ben çalışsam da çalışmasam da ömrümün sonuna kadar kurduğum sistem benim bu ihtiyaçlarımı her daim karşılayabilecek niteliktedir. Kıssadan ise arzuladığınız her yaşamın kendine ait bir maliyeti vardır. Parasal maliyetleri karşılamak için öncelikle aktif olarak bir yerde çalışmak ya da aktif bir gelir ihtiva etmeniz gerekir. Ama bunu ihtiyaçtan değil, tamamen finansal özgürlük hedefi nedeniyle yapmanız gerekir. Bu dönemi çok sıkı çalışarak rahatlama seviyesine bir an önce gelmeniz ve sonraki aşamada pasif gelirler kurarak finansal özgürlük seviyenizi elde etmeniz gerekir.